Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde pembe tonlarında normal patiklik bir ip kullanacağım. Şişlerim 3 numara hanımlar. İpimi şöyle bir kenara alıyorum. İşte modelimi göstereceğim. İşte modelimi mavi olarak çalışmıştım. Bakın bir çift patiğimi böyle bebe mavi ipim ile yaptım. Diğer patiğimde de bu şekilde pembe kullanacağım. Bakalım pembede nasıl gösterecek model kendini. Bu modelin daha önce birkaç video öncesinde 2 şişini yapmıştım. Çok talep geldi. 5 şişi de istendi. Sizler için 5 şiş olarak da modeli çalıştım. Hemen patiğimizi şöyle kenara bırakıyorum hanımlar. Birlikte başlayalım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen başlıyorum. 12 ilmeğimi atacağım. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık tamamen bu aşamada düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Tığım ile başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaralım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu 4 oldu. 5 ve bir ilmek daha çıkarttım 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 ve hemen şu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum 6. 4 şişimde de 6 ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişime aldım. Hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik dolana dolana örülüyor. 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımızda artırma işlemini sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Bu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi yine örüyorum. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. 4. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim.
Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine düz örüyorum. 4 şişte de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Yani bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şimdiki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Bir sıra düz örmüş olduk. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim, kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Şu birinci ilmeğim, şu 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından artıracağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Burada son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim hanımlar. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen başlayacağız modele. Modelimizin sağında ve solunda hanımlar hemen şu ve şu kenarda yanda 2'şer ilmek düz var. 2 ilmek düz örüyorum. Model bitene kadar bu kenarlardaki 2'şer ilmeği düz öreceğiz. Şimdi modele başlamadan önce ilk sırada bir taban oluşturalım diye ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sırasıyla ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var. Son 2 ilmeğim kenarda, bunu düz örüyorum. Ön yüzde ilk 2 ilmeği ve son 2 ilmeği düz ördük. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanında hanımlar hiçbir işlem yok. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde model kurulumu yapacağız. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, modelimizle geldik ön yüze. Şimdi model kurulumunu yapacağız. Modelimiz sadece 2 sıradan oluşan bir model. Modelde ilk sıramız. Kenardaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Ardından model kurulumuna başlıyoruz. Önde 3 tane ilmeğim var. Bu 3 ilmeğin 3'ünü birlikte şöyle düzden kesim yaparak ördüm. Bakın 3'ünü kestim. Öndeki bir ilmeğimi şöyle tersten
Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde öreceğiz. Ters olarak bakın. Bir ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Daha bu ilmeğimi sol şişimden bırakmadım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani bu sıradaki bir ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkarttık. Ardından yine öndeki 3 ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyorum. Bu şekilde. Ve sıradaki bir ilmeğimi tersten bu şekilde örüyorum. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doluyorum. Ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından yine öndeki 3 ilmeği keseceğim. 3 ilmek kesiyoruz hanımlar. Ardından sıradaki ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. Bakın sırada bir ilmeğim var. Bu ilmeğimin içinden de tersten örerek 3 ilmek çıkarttım. İkinci şişimdeyim hanımlar. Yine buradaki ilk 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde tekrardan öndeki 3 ilmeği keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Yeniden öndeki 3 ilmeği keserek ördüm ve buradaki ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde tersten örüyorum. Kenardaki 2 ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar, modelimizin ilk sırasını burada yapmış olduk. Şimdi patiğimizin tabanındayız. Tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Modelin ilk sırasını ördük. Tabandaki diğer şişime geldim. Burayı da düz örüyorum. Evet, ön yüzdeyiz hanımlar. Modelde ikinci ve sonuncu sıramızı yapacağız. Kenardaki 2 ilmeğimi düz öreceğim. Ardından bu aralardaki ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğim. Modelin birinci sırasında model kurulumu yaparken ikinci sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sırasıyla hepsini ters örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ters ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Modelimizin ipi topu bu kadar hanımlar. Her iki sırada bir aynı işlemi tekrar edeceğiz. Tek fark şu, kaydırmalı bir model. Ön yüze geçtiğimizde zaten size anlatacağım kaydırmalarımızı nasıl yapacağımızı. Son 2 ilmeğimi yine düz ördüm. Evet, tabanımıza geldik yine. Buraları düz öreceğim. Taban bölümde bir işlem yok. İlmekleri hep düz örüyoruz. Tabandaki diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. İkinci modelimizi yapacağız hanımlar. Dediğim gibi kaydırmalı bir modeldi. Öncelikle 2 tane kenardaki düz ilmeğimi düz örüyorum. İlk modeli yaparken hanımlar ilk 3 ilmeği keserek başlamıştık modele. Bu defa modele şöyle başlayacağız. 2 ilmek düz ördükten sonra öndeki bir ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkaracağım. Ardından öndeki 3 ilmeğimi keseceğim. Bu şekilde düzden keserek ördüm. Yine sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum. Öndeki 3 ilmeği düzden keserek örüyorum. Hanımlar, ilk modelimizi yaparken 3 ilmeği keserek başlamıştık. İkinci modelde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak başladık. Modelin birini ilk yaptığımız gibi yaparken ikincisini de ikinci yaptığımız gibi yapacağız. Üçüncü modeli yine ilk yaptığımız gibi yapacağız. Sırasıyla model kurulumunu bu şekilde gerçekleştireceğiz. En son 3 ilmeğimi keserek örmüştüm. Şimdi sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar öndeki 3 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. İkinci şişimdeyim.
En son kesim yapmıştım. Burada da ilk ilmeğim. Bunun içinden 3 ilmek çıkarıyorum tersten. Sıradaki 3 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Yine sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Öndeki 3 ilmeğimi düzden keserek örüyorum. Yine sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarttım. Öndeki üçlü ilmeğimi keserek örüyorum. Şöyle üçünü birden topladım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci modelin ilk sırasını böylece tamamladık hanımlar. Yine geldik tabanımıza. Tabanımızda herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Burası düz olduğu için burayı hızlıca örüyorum hanımlar. Taban bölümde anlatılacak bir model, detay, hiçbir şey yok. İlmeklerimiz düz örülüyor tabanda. Tekrar geldik ön yüze. Yine kenardaki 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci modelimizin ikinci sırası bu. Bu ikinci sırada yine ilmekleri ters örüyoruz. İlk sırada model kurulumu var. İkinci sırada ilmekler ters olarak örülüyor. Gördüğünüz üzere hepsini sırasıyla ters örüyorum. Model ördükçe kendini gösteriyor. Kabartmalı, çıtı pıtı çok güzel bir model. Bakın ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Model kurulumu bundan ibaret hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci modeli tamamladık. Yine tabandayız. Tabanımız düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Buradakileri de yine düz öreceğim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Üçüncü modeli yapacağız. Öncelikle 2 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü modelin ilk sırası. Bir önceki modelde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi 3 ilmeği keseceğiz. Sırasıyla hanımlar. İlk bir modelin birine başlarken 3 ilmeği keserek örüyoruz. Bir diğer modeli yaptığımızda da ilk ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyoruz. Sırasıyla bu şekilde kuruluyor. 3 ilmeği kestim. Öndeki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum tersten. Yine ardından öndeki 3 ilmeği düzden keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum ters olarak. Ardından öndeki 3 ilmeğin üçünü düzden keserek örüyorum. Yine sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım tersten. İkinci şişimdeyim. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Tekrar sıradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. Önde üçlü ilmeğim var. Üçünü keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum ve kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü modelin ilk sırasında tamamladık hanımlar. Gördüğünüz gibi şeklimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı burada. Geldik tabanımıza. Yine tabanımızda hiçbir işlem yok. İlmekler düz örülüyor. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz. Üçüncü modelin ikinci sırasını yapacağız. Öncelikle kenardaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz hanımlar. Çünkü bir önceki sırada modelimizi kurmuştuk.
Bu sıramızda ilmekler düz olarak örülüyor. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmekleri de ters örmeye devam edeceğim. Son 2 ilmeğim var. Bu son 2 ilmeğimin ikisini birlikte normal düz örüyorum. Evet hanımlar, tekrar tabandayız. Üçüncü modelimizi de bitirmiş olduk böylece. Tabandaki ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model hanımlar. Çok da gösterişli, çeyiz içinde gayet uygun. Yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. 3 modeli bitirmiştik. 4. modeli de iyice anlaşılsın diye birlikte yapalım. Yine kenardaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir önceki sırada hanımlar öndeki 3 ilmeği keserek örmüştük. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buradaki ilk ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağız. Bakın tersten 3 ilmek çıkartıyorum. Öndeki üçlü ilmeğimi hanımlar keserek örüyorum. Tekrar sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarıyorum ve öndeki 3 ilmeğimin üçünü keserek örüyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden tersten 3 ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. En son kesim yapmıştık. Burada da sıradaki ilmeğin içinden yine tersten 3 ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde 4. modelimizin ilk sırasını yapıyoruz hanımlar. Yine 3 ilmeği bakın keserek ördüm. Sıradaki bir ilmeğin içinden tersten 3 ilmek çıkarttım. Yeniden öndeki 3 ilmeğin üçünü birlikte şöyle düzden keserek örüyorum. Ve kalan 2 ilmeğimiz düz örülüyor. Geldik yine tabanımıza hanımlar. Tabanımızda yine ilmekler düz olarak örülüyor. Diğer şişime geçtim. Burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, tabanımızı ördük hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın şöyle bir modelimize. Daha bir yakından. Model zaten kendini iyice gösterdi. Bu şekilde kabartmalı, çıtı pıtı harika bir deseni var hanımlar patiğimizin. Şimdi 4. modelimizin ilk sırasını yapmıştık. Şimdi 4. modelimizin yine ikinci sırası. Kenardaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Yine bu sıramızda hanımlar ilmeklerimiz ters örülüyor. 4. modelimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Sırasıyla gördüğünüz üzere ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk 4 modelimizi baştan sona hiç atlamadan birlikte tamamladık. Görüntümüz böyle gördüğünüz gibi gayet şık, çıtı pıtı harika bir model.
Şimdi tabanımızı öreceğiz. Ön yüzde tekrar aynı işlemlere devam edeceğiz. Hani en sonki yaptığımız modelde bakın bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. 5. modeli yaparken ilk 3 ilmeği keserek başlayacağız. Yanındaki bir ilmeğin içinden de tersten 3 ilmek çıkaracağız. Sırasıyla model kurulumu böyle gerçekleşecek. Şimdi de dediğim gibi 4 tane modelimiz oldu. Hanımlar, ben bu patiğimde toplamda buraya bu desenimizden 15 tane yaptım. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 yaptım fakat şöyle bir fark var. Pembe ipim bu mavi ipime göre bir tık daha kalın çıktı. Bu nedenle ben bu pembeme 14 tane model yapacağım. Yani bir model eksik yapacağım. O şekilde tam denk geleceğini düşünüyorum. Çünkü ip kalınlığı farklı çıktı. Şimdi siz bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Patiğinizi bir miktar ördükten sonra ayağınıza bir giyin. Bilek kısmını ayağınıza giydikten sonra ayarlayabilirsiniz. Artık 15 model mi yaparsınız, 14 mü, 13 mü, 16 mı? Ona göre karar verirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Başlarken buna 14 tane model yapacağım demiştim ama buna da 15 yaptım. Çünkü diğeriyle aynı oldu. İp biraz kalın gibi gelmişti ama değilmiş. Bu aşamada kafanız karışmasın diye hanımlar hemen mezura ile boy ölçüsünü şöyle vereyim. Burnundan şöyle sıfırlayarak bakın. Ölçüyü yapıyorum. 12 santim. 12 santim olarak hanımlar bu bölümü örmüşüm. Hatta en ölçüsünü de vereyim. Şöyle bakın, enimizin ölçüsü de 9 santim. Şimdi en son modelimizi yaptık hanımlar. 15. modelimi yaptıktan sonra modelin ikinci sırası olan bir sıra tersi örmedim. Modeli burada kesiyorum. Şimdi ilmeklerimizin tamamını bilek ayrımına hazırlık olsun diye düz olarak öreceğiz. Bakın hepsini düz örüyorum sırasıyla. İlk şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde düz olarak ördük. Bu şekilde hanımlar diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bu aşamada ilk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar. Bakın hanımlar, ilk şişimde son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiri ile yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani şu bölümde ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu kenarlarına geldik hanımlar. Ben bu kenarlara yani şuralara bakın 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. İlk 8 ilmeğimi ördüm. Düz olarak, bunlar çünkü haroşaydı. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyiz. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Ön yüzde şu anda ön yüzdeyiz, düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağım için arka yüzde ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın hanımlar, son 8 ilmeğin bilek bölümünde haroşa, haroşalar zaten her iki tarafta da düz örülüyor. Evet, bilek ayrımına geldim. Şimdi geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu.
Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu ilk kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmeğim haroşa olduğu için düz örülüyor. Şöyle bakın 8 ilmek düz ördüm. Ön yüze bir diş haroşam oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey bu. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bakın kenarda son 8 ilmeğimiz kaldı. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Şu an geri döndüm. İlk 8 haroşa ilmeğimi düz örüyorum ve şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi tekrar diğer bilek ayrımı yaptığım uca kadar düz öreceğim. Böyle. Kenarlarda, şuralarda bakın hanımlar birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümüne, yani şu maviyle yaptığım patiğimin arka bölümüne toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Ayağınıza bir deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Lütfen ölçü alarak örmeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü kendi ölçülerimize göre ayağımıza ölçerek örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın ilmekler dümdüz duruyor. Böyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda şu sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayabiliriz. Hanımlar, bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Arka bölümde model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte önceki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için baktığımızda bu ortada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bu şekilde bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi yine ördüm.
İpim şurasında tüy var. Alayım onu. 23 ilmek ördüm. 24. ilmeğimde öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini hanımlar bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor ve her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Gizli kesim oluyor bu. Arkada çok belli belirsiz bir iz oluyor. Hani ayağı giyince görünmüyor bile. Bu şekilde kesimlerimize devam ediyorum. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Bu şekilde ilmekler bitene kadar kesim işlemine devam ediyoruz. Şişlerimde hanımlar şu anda son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum ve buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Ardından şöyle bakın gizledim. Ardından topumuza bakalım birlikte. Şöyle. Bakın hanımlar, patiğimizin arka bölümü aynen şu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi ayağı giyince şöyle açılıyor. İzi bile belli değil. Çok şık, çok temiz bir görüntüsü var. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen bu manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi. Çok güzel oldu. Bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz? Mavi olanı mı, pembe olanı mı? Evet, hem çeyize uygun hem kolay. Çok şık, çok zarif bir model. Bakın hanımlar, patiğimiz bu şekilde, pembemiz. Yandan duruşum şöyle, patiğimizin tabanı, kenarı, şöyle topuğu bu şekilde. Hanımlar, patiğimizi tamamladık. Hangisi güzel? Yorumlarınızı bekliyorum. Mavi mi güzel oldu yoksa pembe mi güzel oldu? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.